Herkese tekrar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım diyeceğim. Fakat daha önceden çektiğim bir videonun uzak çekim olması dolayısıyla bazı arkadaşlarım yakın çekim olarak tekrar çekmemi istediler. Ben de onları kırmadım ve yakın çekim olarak bu videoyu tekrar çekmek istedim. Prenses taşlarımız, hatırlayanlarınız vardır büyük ihtimalle ve yakın çekimin sabırsızlıkla bekleyenleriniz vardır. Hemen yapım aşamalarına başlayalım. Bir adet tacımız. Ben bu sefer biraz kalınını buldum. Şunların içinde biraz daha incesi var. Şunda hemen hemen bununla aynı olan var. Yani değişik kalınlıklarda kullanabilirsiniz. Bu fark etmeyecektir. Yine bu sefer mavi ip kullanacağım ben. Pamuklu ip kullanıyorum. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Fark etmez. Pardon, size çarptım birazcık. Şimdi öncelikle ipimize uygun bir tığımız var. Tığımıza ipimizi şu şekilde alıyoruz. Sonrasında tacımızı alıyoruz. Şu şekilde şuradan şöyle sık iğne yapar gibi bunu bu şekilde başlıyoruz. Bu ilk birkaç tanesi zor olacaktır ama sonrasında kolaylaşacak. Bunu en son buraya çekebilirsiniz. Şu an şöyle kayacaktır bu. Evet, ip takıldı. İp biraz katlı ve şurada bir boya çıkıntısı varmış, takıldı. Şu şekilde bir kere doluyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Bu arada katlı ip kullandım. Birazcık takılıyor. Şöyle. Bunu bu şekilde komple sırayı dolduracağız. Şöyle ortada durmasına özen gösterirseniz şöyle tam ortada duracak. Yani bitirdikten sonra da çekebilirsiniz gerçi ama böyle sırayı komple dolduruyoruz. Şöyle biraz daha yakın çekim göstereyim. Şöyle. Kameram netliyor mu? Sanırım odaklıyor. Böyle. Bunu böyle sıkıştıracağız. Araları gözükmeyecek. İple aynı renkte taç da bulabilirsiniz. Vardır büyük ihtimalle. Mesela şunun içerisinde beyaz taç var. Bunun içerisinde yine pembe var, bakın. Satenli. Başka bir şey vardı bunda. Böyle pomponlar vardı. Pomponlar bozulunca pomponları kestim. Aynı renk ip bulup bu şekilde prenses tacına çevirdim. Bunun içinde de beyaz varmış. Ya da pembe. Tam olarak hatırlamıyorum. Buna da siyah kullanıyorum. Evet, şimdi sırayı bitirdim. Bir çengelli iğne, ip veya bu şekilde örgü ilmek tutucu aparatlardan şu şekilde rastgele bir tane ilmeği tam orta olarak varsayıyoruz. Göz kararı dediğim gibi. Bu şekilde ayarladım. Şimdi bu ikinci sıraya şuradan tam bu orta varsaydığım yere kadar sık iğne yapacağım. Bu arada şu kenarlar boş kalabilir. Eğer çok dibine kadar getirirseniz büyük ihtimalle buradan ilmekler çıkacaktır. Buraya daha sonrasında ip sarabilir veya silikon tabancasıyla silikonla tutturup yumuşatabilirsiniz bu uç kısımlarını. Böyle de kalabilir. Şunlar da bu şekilde duruyorlar ama bunların içinde şey var. Satenli yani onlar.
Şimdi bu şekilde dönüyorum. Şu yaptığımız ilmeklerin her birine şu şekilde sık iğne yapacağım. Hepsine. Bu tacın etrafındaki dolandığımız sık iğnelerin sayısı fark etmiyor. İstediğiniz kadar, yani ne kadar dolarsa, ne kadarı kapatırsa o şekilde yapacaksınız. Önemli olan şu üst kısımda ortaladığımız yerdeki sayılar bizim için. Önemli olan yerler. Şimdi bunu devam ediyorum. Evet, belirttiğim ve ortaladığım bölüme kadar geldim şimdi. Buradan sonra şunu çıkartayım ya da bir üstüne takayım dursun. Sonra da şuradan bir tane daha yapayım, bir iki tane de tam ortalanmış olsun. Sanki biraz kaymış gibi geldi bana çünkü. Evet, şimdi tam ortaladığım yerdeyim. Bu şekilde tam ortasındayım. Şuna buradan takayım. Bu burada dursun. Şimdi bu taktığımı saymayacağım. Buradan sonrasında tam 22 tane daha sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 Evet, 22 tane sık iğne yaptım şu anda. Şu şekilde tam ortaladığım yerden 22 tane bu tarafa yaptım. Ortaladığım zinciri işaretledim. Bunu saymıyorum. 22 tane de bu tarafa doğru geleceğiz. Şu şekilde geliyoruz. Tersini çeviriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane delik boş bırakıyorum. Bir tane sık iğne deliğini boş bırakıp hemen yanındakine şu şekilde sık iğne yapıyorum ve bağlıyorum 2 zinciri. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane boş bırakıyorum. 4. deliğe zinciri bağlıyorum bu şekilde. Şöyle. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Buradan bir tane boş bırakıp ikincisine batıyorum. Bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 3 tane boş bırakacağım. 1 2 3 boş bıraktım. 4. deliğe battım. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. 1 2 bir tane boş bırakıyoruz. Diğerine batıyoruz. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. 3 tane boş bırakıyorum. 1 2 3 tane boş bıraktım. Dördüncüsüne battım. Şu an elimde 3 zincirden 1 2 3 tane var. Şunlar 1 2 3 taneyi yaptık. Şimdi şuraya 2 zincir çekip şuradakini batma yerine yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. Bir tane boş bıraktım. Yanındakine battım. Bu şekilde. Şimdi tam ortaya geldik. Burada bir tane boşluk var. Bir tane deliğe battığımız deliğe, bir tane de yanında boşluk var. 3 zincir çekiyorum. Bunu buradan artık çıkartabilirim. Şu an o takılı olan yerden sonra bir tane boşluk var burada.
Şu takılı olandı. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 boş bıraktım. Dördüncüye battım. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 boş bırakıyoruz. 4'e batıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Bir boş bırakıyorum. Yanına batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 boş bırakıyorum. 4'e batıyorum. Şimdi bundan toplamda 7 tane olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6. Son bir tane daha 3 zincirlisinden yapacağım. Öncelikle sıradaki 2 zinciri çekiyorum. Bir boş bırakıyorum. Yanındakine bağlıyorum. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 boş bırakıp dördüncüsüne bağlıyorum. Bu şekilde. Son olarak 2 zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Hemen yanındakine bağlıyoruz. Bu şekilde sırayı bitiriyorum. Tersini çeviriyorum şimdi. Şimdi sıra şu üstlerindekileri yapmaya geldi. Öncelikle şu 2 zincir olan kısma şu şekilde geliyorum, ortasına batıyorum. Şöyle. Odaklayabiliyor muyuz? Evet. Bu şekilde ortasına battım. Şimdi trabzan yapacağım. Tığıma doluyorum. Şu 3 zincir olan kısma 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4. 3 zincir çekiyorum. Şuradaki trabzanın başına şu şekilde bu 3 zinciri şöyle bağlıyorum. Tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz aynı deliğe. 1 2 3 ve 4. Şimdi bunu şurada çektiğimiz 2 zincir deliğine, bakın şuradan göstereyim, bu 2 zincire bu şekilde bağlıyorum. Birinci tacımız oluştu. Şimdi tekrar 3 zincirin içerisine tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. Dört trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Hemen buradan şuraya bu şekilde çektiğim zinciri bağlıyorum. Tekrar 4 trabzan yapıyorum. Evet, 4 trabzanı yaptım. 2 zincire bağlıyorum. Bu şekilde. Yine aynı işlemi buraya yapacağım.
Evet. 3 tane küçük olanı bu şekilde tamamladım. Şu 3 taneyi yaptık. Şimdi bu büyüğü yapacağız. Bu büyük için de 4 tane normal üçlü trabzan yapacağım. Şu şekilde bir kere doladığımdan. 1 2 3 4 tane bundan yaptım. Şimdi 2 kere doluyorum. 2 tane de 2 kere doladığımdan yapacağım. Şu şekilde biraz daha uzaması için. Bu bir. Bunlardan birazcık daha büyük durması gerekiyor. Şu da 2. Yani toplamda 6 tane trabzan var şu an burada. 4'ü normal. İkisi 2 kere dolanmıştan. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Şuradan başına bağlıyoruz zinciri. Tekrar 2 kere doluyorum. 2 tane bu büyük trabzandan yapıyorum. Bu bir. Bu 2. Şimdi normal 4 tane trabzan yapacağım bir kere dolayıp. 1 2 3 ve 4. 4 trabzanı yaptım. Hemen şuradaki 2 zincire bağlıyorum. Bu şekilde şu ortadaki biraz daha büyük olmuş oluyor. Şunlardan. Şimdi kalan 3 taneyi de yine aynı şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi burayı bitirdik. Son olarak şu kısım kaldı. Bu kısmı da aynı şekilde devam edeceğim. Buradan kalan yerleri sık iğne yapacağım. Sık iğne yapacağız ve bitireceğiz. Evet, prenses tacımız bitti. Yapım aşamasını tekrar paylaştım sizlerle. Videomdan memnun kaldıysanız beğen tuşuna basıp yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Bana destek olmak amaçlı videomu paylaşırsanız sevinirim. Bir de yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz onlara yoğunlaşabilirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.